Peki B12 vitamini nedir diye sormak isterim size. Çünkü hangi semptomlar bizde B12 vitaminin eksik olduğunu gösterir? Popüler testlerden biri olduğu için siz oradan başladınız. Doğru, çok Evet. konuşuyoruz, çok anlatıyoruz. Çünkü Evet, B12 gerçekten konuşuluyor. çok yaygın görülüyor B vitamini, B12 eksikliği özellikle. Bir de B vitaminleri içerisinde B9'la beraber bana göre en önemli B vitamini diyebilirim. Hepsi önemli ama bu bambaşka bir şey. Çünkü B12 vitamini hem hücre çekirdeğinin olgunlaşmasında ve hücrenin bütünlüğünün korunmasında önemli. Hem sinir sisteminin varlığını, bütünlüğü korumada önemli. Ama benim için çok daha önemlisi, çok kullandığım bir yine mottodur. B12 beynin sütüdür. Tekrarlıyorum, beynin sütüdür. Nasıl yeni büyüyen bir bebek sütsüz büyüyemez, gelişmez, bütünlüğünü koruyamazsa bir insanın beyni de B12 noksanı olduğu zaman görevini yapamaz. Çünkü beynin özellikle yaşlanma sürecinde ama gençlerde, çocuklarda bile hücreler arasındaki o iletişim sürecinin, daha önce size anlattığım miyelinizasyon, kılıf sürecinin korunaklı olabilmesi ve enterkonnekte haberleşme sisteminin, şebekenin çalışabilmesi için B12 vitamini vazgeçilmezlerden birisi. Akson bütünlüğü için vazgeçilmezlerden birisi. Ama aynı zamanda B12 vitamini eksikliğinde sadece belleğimiz, sadece kansızlığımız devreye girmiyor. Sinir sistemimizin tamamının sağlığı tehlike haline geliyor. Bağışıklığımız bozuluyor, saç dökülmesi risk oluyor, cilt bütünlüğü, detaylara girmiyorum. O nedenle B12 çok önemli bir şey. B12 vitamini biraz da nazlı bir vitamin. Nilüfer, biraz detaya girelim. Evet, kadın B12, ve erkekte de değer aynı fark aynı etmez. mıdır? Fark etmez. Ama B12 vitaminin tıbbi adı siyanokobalamindir. Kobalamin içindeki kobalt mineralinden gelir. Hiçbir vitaminde mineral içinde yoktur. Sadece B12'de vardır. Bunun önemi ne? Önemi şu. Kobalt minerali nedeniyle B12 vitamini bir proteinle evlenmeden, bir proteine yapışmadan bağırsak duvarında emilmez. O proteini de mide imal eder. Yani biz etle, balıkla, tavukla, peynirle, yoğurtla yani hayvansal ürünlerle B12'yi alırız. Ama aldığımız o B12 midemizde yapılmış olan bir iç faktör. Adı yabancı ismiyle intrinsic faktör. İç faktör ile birleşir. Midemizden bağırsağa geçer. Bağırsakta ikili bağırsak hücreleri tarafından emilir. Ama bu kullandığımız mide hapları nedeniyle, kullandığımız metformin içeren diyabet hapları nedeniyle veya atrofik gastrit gibi mide hastalıkları nedeniyle ya da midemizden geçirdiğimiz ameliyatlar nedeniyle o faktörle B12 birleşemezse B12 ağzınızdan girer, doğru kanalizasyona karışır. Bağırsağınızdan emilmez. Dolayısıyla B12 eksikliğine eski oranla bu çok ilaç kullanmamız, zayıflama ameliyatı geçirmemiz, bu bariyatrik cerrahi onun için çok aklı başına bir cerrahi değil, gereksiz yere yapılıyor çoğu zaman. değil mi? Ve çok problem. Veganlığın yaygınlaşması B12 eksikliğinin en büyük dinamitçilerinden biri oldu. Çünkü vegan beslenirseniz B12'yi bulma ihtimaliniz minimum. Yerine konulabilecek Var. herhangi bir protein ya da bir besin var mıdır? Yok, hayır. Vegan besliyorsanız, hayvansal ürünleri reddediyorsanız geriye size şansınıza kalmış. Onun arasına burasına girmiş bakterilerden alacağınız ufak miktar B12 kalır. Yetmez size. Ama B12'niz yeterli olmadığı zaman başınıza bir sürü, biraz önce anlattım, bir sürü süreç sizi tehlikeli olarak bir yolculuğa çıkarır. B12 seviyeniz yaşınız ne olursa olsun 500'ün üzerinde 1000'in altında olsun. Ortalaması 750. Laboratuvar kağıtlarındaki 250'ye falan bakmayın. Ben 250-350 B12'si olup da 750'ye çıkardığım pek çok insanın belleğinin nasıl iyileştiğini, enerjisinin nasıl yerine geldiğini, el ayak uyuşmalarının, özellikle ayak yanmalarının, kramplarının, ayaklarındaki karıncalamaların nasıl süratle düzeldiğini onlarca, yüzlerce defa müşahede etmiş 40 yılın üzerinde hekimlik hayatı olan bir doktorum. B12 önemli. Ve imkanı olan herkesin bir şekilde yılda bir defa hiç olmazsa, hiç olmazsa 2 yılda bir B12 vitamine baktırmasında fayda var. Evet. Şimdi rutin kan tahlillerini konuşacak olursak, rutin kan tahlillerinde nelere bakılır ve herhangi bir hastalığa sahip olup olmadığımız bu kan tahlilleri sonucunda anlaşılır diyebilir miyiz? Hayır, hepsi anlaşılmaz ama rutin kan tahlilleri yaparken bir hekim, şahsen ben öyle yapıyorum, birçok meslektaşım da aynı yolu istiyor. Bir kere kişinin ekonomisini dikkate almanız lazım. Yani öncelik hangi tahlillerde? Çünkü bu tahliller çok ucuz tahliller değil. Özellikle sağlık sigortası olmayanlar için ya da SGK kapsamında olmayanlar için. Bu kapsamda olanlar için çok problem yok. Çok şükür bizde halkın büyük bir kısmı
devlete çok pahalıya mal olmasına rağmen SGK kapsamında oradan önemli bir avantaj sağlanıyor. Ve çok şükür B12 eskiden yoktu, D vitamini yoktu, ödenmiyordu ya da SGK kapsamında değildi, şimdi o kapsamda. Ama biz şuna bakıyoruz, bu kişiye eğer parasını cebinden ödeyecekse en önemli, öncelikli birinci derecede lazım olan tahliller hangileridir? İkinci derecede lazım olanlar, üçüncü derecede lazım olanlar, biraz zamana yayarak bu işi götürmeye çalışıyoruz. Yani siz bana gelseniz ben önce sizin bir tam kan sayımınızı yaparım. Değil mi? Bir Tam kan SRP'nize, sayımı. sedimentasyonunuza bakarım. Bir TSH yapıp, bir kreatinle böbreğinizi anlayıp, bir idrar analiziyle böbreğinizin süzme fonksiyonlarını genel olarak bir perspektifle gözleme alırım. Ama ondan sonrası detay. Yani sizin yaşınızda total kolesterolü kaç, trigliseriti kaç, sizin inceliğinizde bir anda bu öncelikli değil. Ama sizin yapınız olmasına rağmen babam 45 yaşında kalpten gitmişti hocam derse kolesterol devreye yanında girer. Babam annem şeker hastasıydı hocam derse kilolu olmamasına rağmen bir açlık tokluk şekeri isterim. Göbekli ise insülin isterim. Yani burada hangi testleri öncelikle isteyeceğiniz aynı yere geldik. Biraz önceki konuşmamda olduğu gibi kişi kim, nereden geliyor, nereye gidiyor? Hangi genetik yapıdan neşet etmiş? Yani anası babası kim? Ailesi nereden? Hangi hastalıklarla karşılaşmış? Bugüne kadar nasıl yaşamış? Alkol sağlığa zararlı kullanmış mı? Sigara sağlığa zararlı ama kullanmış mı? Toksik bir maddeye maruz kalmış mı? Çalıştığı iş yerinde soluduğu havada bir toksik madde var mı? Ya da çalıştığı iş yerinde yaptığı iş nedeniyle iş hastalıklarından herhangi birine yakalanma ihtimali var mı? Doktorun bu ayrımları yapması lazım. Hocam testlerle ilgili tekrar konuşacağız ama ben şimdi izleyicilerimizden gelen soruları sormak isterim size. Bu arada sosyal medyamıza çok soru geldi, çok ilgi var programımıza. Bir kez daha teşekkür etmek istiyorum buradan bütün izleyicilerimize. Şimdi öncelikle çok sık faranjit oluyorum, ne yapabilirim diye bir soru gelmiş. Ben de bundan muzdaribim aslında. Faranjitle ilgili neler söylersiniz? Evet. Çok sık faranjit olan kişilerin yapabilecekleri önemli şey, mümkün olduğu kadar eksplosif, yani patlayıcı konuşma yapmasınlar, sakin konuşsunlar. Öğretmen Yavaş hastalığı deniyor. konuşsunlar. Evet. İkincisi, çok sıcak ve çok soğuk şeyleri içerken ve yerken çok dikkatli davransınlar. Acı tüketirken çok dikkatli davransınlar. Ve olabildiği kadar düzenli olarak oda ısısında sıvı tüketsinler, su tüketsinler. Ve bu faranjitlerin çoğunun aslında tarih faranjit olduğunu, mikrobik faranjit olmadığını bilsinler. Kronik faranjit dediğimiz şey, faringsin yani yutak bölümünün daha önce geçirdiği tahribatlar nedeniyle biyolojik yapısının hassas hale gelmesi meselesi. Ama tabii böyle bir faringsin üzerine mikropların oturması daha kolay olabilir. Biraz daha dikkatli davranmaları lazım. Özellikle kapalı ortamlarda ve enfeksiyonların yaygın olduğu, solunum yolu enfeksiyonlarının yaygın olduğu kış aylarında. Can kulağıyla sizi dinliyorum. Şimdi oturup ayağa kalktığımda sağ dizimden ses geliyor ve uyuşma oluyor diyor bir izleyicimiz. Bunun sebebi ne olabilir? Hemen hemen hepimizin dizinden zaman zaman ses gelir. Hatta eklemlerimizi oynatmamız bakın Bu iyi bir şey midir şunları yapmak? İyi bir şey değildir, kötü bir şey de değildir. Evet. O eklem arasındaki küçük hava kabarcıklarını, sizin bu hani vardır ya böyle ambalaj paketi, o kabarcıkları patlatmanız da aynı şeydir. Bir zarar vermez. Yapma evladım eklemlerini yoracaksın, yormazsınız. Ama anlamı da yok. Ama ya siz yaptıkça çoğalır o kabarcıklar. Öyle ve daha mi? yüksek sesle ve daha çok patlatmalar yapmak ihtiyacı duyabilirsiniz. Eklemlerdeki eğer elinizi koyduğunuz zaman eklemin üzerine, özellikle diz eklemin, dizinizi açıp kaparken eğer bir elinizin, avucunuzun içerisinde bir çıtırtı geliyorsa, yani orada bizim tabirimizde krepitasyon varsa, karşılığı karda yürür gibi, ayağınızı bastığınız zaman oluşan bir yapı gibi bir ses alıyorsanız veya his alıyorsanız, bu diz ekleminizdeki sıvının azaldığı, diz ekleminizin üst ve alt yapısının, yani üst kısmı ile alt kısmının birbirine yaklaştığı, hatta biraz birbirine sürtmeye başladığının işaretidir. İyi bir haber değildir. Burada yapacağınız şey, kıkırdak tahribatının derecesini anlamak, sıvı kaybının derecesini anlamak için bir fizik tedavi uzmanına, bir dahiliye uzmanına, bir ortopedi uzmanına ya da bir romatoloji uzmanına müracaat etmek. Ne yapılabilir? İlk yapılacak iş herhalde varsa fazla kilolarınızı vermenizi söyleyecekler ve bu dizin yan kaslarını güçlendirecek, diz güçlendirme egzersizleri önerecekler. Biraz daha ileri aşamada o dizin boşluğuna yapacakları
halkın horoz ibiği dediği hyaluronik asit dediğimiz kayganlaştırıcı maddeyle o kayganlığı tekrar sağlayacaklar. Hatta gerekirse de biraz oraya kortizon enjekte edecekler. Bu kortizon meselesi doğru dozda, doğru zamanda Evet. ve çok sık yapılmazsa bayağı bir nefes aldırır. Çok zararları da bir yandan Tabii ki yani dikkat lokal çekiyor. yapılan kortizon dizin o bölgesinde çok ciddi çürümeye, daha doğrusu osteoporoza, eklem bozukluğuna yol açar. Bir süre sonra ayaklar böyle araba tekerlerinin yana açılması gibi açılır ve eklem yani yapay eklem takmak oraya bir diz ameliyatı olma mecburiyeti, kadar da. protez eklemi yapmak zorunlu olabilir. Haftada 3 geceden fazla uykumdan kalp çarpıntısıyla uyanıyorum. Sonrasında bir şey olmuyor ama uykumdan uyanmama sebep olacak kadar ritmik çarpıyor. Sorun ne olabilir? Uykudan kalp çarpıntısıyla uyanmak pek hayra alamet değil. Çünkü bir çarpıntının uykuda olması demek onun psikolojik olmadığı büyük bir ihtimalle organik, bedensel, fiziksel olduğu anlamına gelir. Çok nadiren gece hipoglisemilerinde çarpıntıyla uyanma olur. Gece kan şekeriniz düştüğü zaman. Yataktasınız, tansiyonunuz düştüğü için çarpıntı hissedecek haliniz yok. Orada tiroid devreye girmiş olabilir. Tiroid hastalığı ya da kalbin bizzat kendisiyle ilgili ritim bozukluğu olabilir. Bir kardiyoloğun orada çözüm ortağınız olmasında fayda var. Tansiyon düşüklüğüne iyi gelen besinler nelerdir? Der bir izleyicimiz. Burada da yine çoklu düşünmek lazım. Tansiyon düşüklüğünün çok nedeni var. O düşüklüğü düzelteceğim derken bu sefer tansiyonu çok yükseltebilirsiniz de. Düşük tansiyon ayrıca her zaman için bir sağlık sorunu değil. Düşük tansiyon olanlar genelde daha sağlıklı ve genelde daha uzun bir ömür sürme şansı yakalıyorlar. Düşük tansiyon baş dönmesi yapmıyorsa, çok ağır halsizlik yapmıyorsa, baygınlık halsizlik hali yapmıyorsa bırakın düşük olsun tansiyonunuz. Ama zaman zaman olan düşük tansiyonunuzun nedeni tuz kaybıysa tuz yerine koyun. Zaman zaman düşük olan tansiyonunuzun nedeni o zaman zaman kullandığınız bazı ilaçlarsa ki çoğu basit gördüğünüz ilaçlar tansiyonu da düşürebilirler. O ilaçları gözden geçirin. Yani burada da niye benim tansiyonum düşüyor sorusunu cevaplamadan tansiyonu hangi besinle, hangi yiyecekle, içecekle düzeltirim cevabını aramak biraz sonuç getirmez. Peki safra taşı kanser yapar mı? Yapabilir. Safra taşı ile kanser, safra kesesi kanserleri arasında çok yüksek olmayan bir bağlantı olduğunu biliyoruz. Ama safra taşı kanser yapar diye her safra kesesi taşını ameliyat etmeye kalkmayın. Çünkü o zaman çok sayıda insanı ameliyat etmek zorunda kalırsınız. Ben safra kesesindeki her taşın, sessiz taşların özellikle temelde bir diyabet veya başka bir risk faktörü yoksa kesenizi kaptırmanıza gerekçe olmadığını düşünenlerdenim. Çünkü safra kesesi lüzumsuz bir organ değil, çok ciddi marifetleri olan, çok ciddi sağlık yararlı olan çok önemli bir kese, çok önemli bir organcık. Yaz kış aşırı terliyorum. Kilom da normal. 75 kiloyum. Şeker hastalığım da yok. Çözüm bulun hocam. Kız arkadaşımın elini bile tutamıyorum. Çünkü elim çok terliyor diyor. Ben bunu biliyorum. Çünkü el ayak terlemesi ciddi anlamda benim çevremde de çok gözlemlediğim bir durum. Nedir sebebi? Var mıdır bir tedavisi? Sebebi var. Tedavisi biraz sıkıntılı. Sebebi vagotonik kişilik. Yani bazı kişilerde bu terleme sistematiği otonom bir sistematik. Yani bizim ne zaman terlemeye dur diyebilmemiz ya da terlemeyi hadi terle diyebilme ihtimalimiz yok. Vücut kendi ısı regülasyonuna göre aslında terlemeyi kendisi ayarlıyor. Ama eğer çok ciddi ve çok ağır egzersiz yaparsanız vücudunuzun ısınma düzeyine göre ısısını düşürmek için terle ısıyı atıyor vücut. Terlemenin temel sebeplerinden birisi bu. Bu sistem kendi kendine işleyen otonom bir sistem olduğu için bazen sistem bozuluyor. Siz hiç egzersiz yapmadan, hiç bedensel faaliyet göstermeden bedeninizin tamamı da değil, sadece koltuk altınız, avuç içiniz, ayak tabanınız acayip terleyebiliyor. Bu insanlar ayak kokusundan, koltuk altı kokusundan ya da avuçlarındaki ter nedeniyle insanlarla temas ederken psikolojik sorunlara kadar gidebiliyorlar. Bu kişilerin çoğu vagotonik kişiler. Yani maalesef ne demek yani vagotonik? Bu kişilerde vazovagal sistem yani vagusla damar ilişkisi biraz bozuk. Vagus çok önemli bir sinir. Bizim parasempatik sinir sistemimizin patronu. Yani bir kişide vagotonik ve vazovagal sistem çok aktif olduğu zaman o insanlar böyle daha çok çarpıntıya, daha çok sosyal fobiye, daha çok terlemeye, daha çok böyle
heyecanlanma veya kalabalıklar karşısında oldukları zaman daha çok bedensel işte kızarma, terleme, çarpıntı gibi reaksiyonlar vermeye eğilimliler. Bu biraz yapı. Bunu yönetmek mümkün mü? Çok kolay değil. Öbür belirtiler olmadan ben de çok karşılaşıyorum. Yani çoğu insanın elini tuttuğumuz zaman avucu terli ise onun biraz vazovagal sistemin aktif olduğunu düşünüyorsunuz. Bu insanlar baş dönmesine daha eğilimliler, tansiyon düşmesine daha eğilimliler, bayılma ataklarını daha eğilimliler. Çok ciddi koltuk altı ve avuç terlemelerinde botoks iğneleriyle bu terleme otonomik sistemi felç edebilirsiniz ve bu sistemi durdurabilirsiniz ama doğru mudur yaptırmak? Yanlış değil. Tamam. Ama çok acılı ve pahalı bir sistem. Evet. Bunun dışında bir de bu boyun bölgesindeki o sinirlerin bulunduğu alandaki yapıları ameliyatla düzeltme eğiliminde olanlar var. Buradan biz izleyenlere söyleyeyim, sakın bu yola girmesinler. Çünkü o sinir sisteminin çok önemli fonksiyonları var. Ve o fonksiyonları terleme uğruna heba etmek çok önemli bir kayıp olabilir, yaptırmasınlar. Evet, sağlık okuyuculuğu bu yüzden çok önemli diye altını kesinlikle her programda çiziyoruz. Evet. Hocam yine son sözü size bırakmak istiyorum. Neler söylemek istersiniz? Çünkü programımızın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Memnuniyetle. Bence bugün iki önemli konunun altını çizmemiz lazım. Birisi kış geliyor. Artık kışa girerken hepimizin kış enfeksiyonlarına karşı kendimizi daha güçlü tutmamız lazım. Bağışıklık gücümüzü maksimize etmemiz lazım. Bunun için daha çok kendimize bakmamız lazım. Egzersiz eksiğimizi, uyku eksiğimizi, beslenme eksiğimizi her neyse beslenmemizdeki, kanımızdaki eksikleri tamamlamamız lazım. Bu birincisi. Aşılarımız olmamız lazım. Bu ikincisi. Covid aşısı için şu anda ben Sayın Bakan'la aynı görüşteyim. Sağlık Bakanı'nın açıkladığı gibi. Azap Hoca'nın söylediği gibi hem elimizdeki aşıların bu mevcut varyant etkisi net değil, yok gibi görünüyor. Hem de şu anda bir aşılama kampanyası yapacak bir yoğunluk asla söz konusu değil. Kapanma asla söz konusu değil. Rahat olalım. Değil mi? Evet. Bu eris virüsü ve benzeri konuşuluyor. Tekrar aynı şeyler varyantlar hep gelecek. Diye. Varyantlar, yarın bugün eris gelecek, yarın meris gelecek, o bugün tekis gelecek, gelir. Önemli olan virüsler devamlı olarak kendileri kılık değiştirirler. Bir gün karşınıza sarışın, bir gün esmer, bir gün kırmızı, bir gün mavi olarak çıkabilirler. Makyajlar çok değişkendir. Virüslerin temel özelliğidir zaten bu. Bakterilerden daha kolay şekil değiştirebiliyorlar. Burada bilmemiz gereken şey şu, kalabalık ortamlar, kapalı ortamlar, özellikle risk grubundakiler için önemli. Ve bu gruptakilerin böyle ortamlara gelirken hastaneye gidiyorsun, maske tak. Yani genç bir çocuk değilseniz, özellikle 70'lik, 60'lık, 80'lik birisiyseniz, bir doktor muayenehanesine gidiyorsanız maske takın. Tabii. Metroya binecekseniz maske takın. Hiç ayıp değil. Yani artık bu anlaşıldı ki kalabalıklaşma arttıkça, nüfuslar şehirlerde yoğunlaştıkça bu böyle bir hayat. İşte yeni hayat, onun için konuşuyoruz. Evet. Yeni bir hayat bu. Bu yeni hayata hepimiz ayak uyduracağız. Hepimiz o hayata uyum sağlayacağız. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Tüm bu değerli bilgiler için. Ben teşekkür ederim.